Teknik çözümlerden herkese tekrar selamlar. Bu videomuzda bir USB flash belleği tekrar kullanılabilir hale getirmeye çalışacağız. Mevcut şekilde taktığımızda aygıt kullanılamaz durumda ve biçimlendirmek istediğimiz zaman yazmaya karşı korumalı uyarısı vererek afallamaktadır. USB 3.0 Lexar flash bellek olsa da USB 3.0'ın birinci jenerasyonlarından olduğundan olmalı ki sadece 30-35 MB okuyup yazabiliyor. Asimetrik okuma ve yazma sunması ise güzel bir değer olmakta. Flash belleğin üzerinde bir kontrolcü çip var. Bunun üzerini okumak için ayrıca kameradan da faydalanmaya çalışabiliriz. Telefonundan görebilir misiniz bilmiyorum ama SM3267L yazdığını görmekteyim. SM3267L olarak bir arama gerçekleştirdiğimizde bununla ilgili yazılım veya kart bilgisine ulaşmamız mümkün olacaktır. Şimdi onları yapmak için bilgisayar ekranına dönelim. Şimdi ekranda gördüğünüz birçok karmaşık dosya türü var. Burada mesela Chip Genius diye bir program olduğunu görsem de bunun Trojan olduğunu fark ederek kullanmaya açıkçası pek güvenemedim. Zaten buna da ihtiyacım olmayacak gibi gözüküyor. Şimdi flashextractor.com üzerinde kontrolcü çipimize ait bir liste bulduk. Buradan bizim flash belleğe ait bir değer bulabilir miyiz ona bakalım. 3267 idi. Tıklıyoruz. 3267'yi kullanan çeşitli markalara sahip üreticilerin yaptığı çeşitli flash bellekler buraya kullanıcılar tarafından eklenmiş. Bizim PCB kart tarafımızda buna benzeyen bir yonga bulabilir miyiz ona bakalım. 3267L şu da olabilir. Yeni bir sekmede açılsın. Şu da benziyor. Kare tiptekileri, dikdörtgen tiptekileri geçiyorum. Bir de şu benziyor ve şu benziyor. Evet, USB 3.0 için ek piller var. Evet, şurada R28 var ama R28 bizim flash belleğimizde doluydu. Burada boş gözüküyor sanki. Mesela bakın burada dolu. Ve buraya da lehim atmışlar. Aynı dertten müzdarip herkes. Buradaki iletkenler oksitlenebiliyor veya bazı portlar gevşediği için temassızlık söz konusu oluyor. Bunda da direnç yok gibi. Ya da var mı? Yaklaşalım. Var galiba, evet. O zaman bu bizim karta bir hayli benziyor. 3257 diyor ama burada. Bizimki 67 olması gerekiyor. 67L diyor ama buraya niye gidip 57 koymuşsunuz ki? Aynı mı herhalde? Bir önceki seriyle aynı o zaman. Bakın bu birebir aynı. Hem direnç var, hem çipin tamamı okunuyor, hem de bu flash yongasına kadar aynı. Evet, birebir aynı. Blok size söylenmiş, blok numarası söylenmiş. Şimdi o zaman biz çip üreticimizin sim olduğunu bulduk. Şimdi bunlara ait yazılımların olduğu bir forum sitesi bulmamız lazım. Mesela bir tane site denk geldi. FlashGate USB demiş. Bazı flash bellek boardlarına ait yazılım olduğunu söylemiş. Ama indirilirken üyelik istiyor. Bununla uğraşamayacağım şimdi. Yine bir tane RU uzantılı bir site denk geldi. Burada olma ihtimali var. Mesela bizimki Silicon Motion
markasına aitti. SMI başlığı altına gidelim. Burası neydi? Başka bir yer. Burayı kapatıyorum. Bakın yine Lexar'ın başka bir modeli. Şimdi bize genel standart yükleyici yazılım gerekiyor. 3267 AE var, AL var, AB var falan değişik çipler var ama bunların aşağı yukarı hepsi aynı program tarafından tanınıyor olması gerekir. ...128 veya 16 GB arasındaki flashların USB 1.0 olanları içinmiş. Program versiyonundan bahsedilmiş. 9.1 cartçurt. İndirme bağlantısı burada varsa da göremiyorum şu anda. Burada yok belki. Soru sorulup terk edilmiş. Sabitlenmiş konularda belki bir şey buluruz. Chipchainers versiyonunda yani yazılımında aygıt revizyonu ve tipini belirliyorlar. Tıpkı bizim daha önce PCI kart güncellemesinde yaptığımız gibi. Sonra burada işte farklı yazılımlar var, bakın görüyorsunuz. Bunların bir linklerini inceleyelim. Buradan neymiş? Bunlar farklı bir başlık herhalde. Şimdi bakalım. Evet, bulduk yazılımı. SMI MP2 32X yani 32 ile başlayan bütün entegreleri kapsamakta. Bu da öyle. 1.1747 32.5 yok, bu bana hiç uymayacak. Bu da alt konulara yönlendirilme yapılmıştı. Onların başlıkları falan. SMI SM32X117. Bu dosyayı indirmiş miyiz? 32XJ323'ü indirmişim mesela. Mesela atıyorum, buna bir çalıştıralım. Şu an flash bellek takılı. Önce bir portları tarasın diyeceğim ama taradığı zaman bir şey görmedi. Peki bizim bilgisayarımızda bu donanım takılı mı, ona bakalım. Temassızlık olmuş. Şimdi çalıştı mesela. Demin çalıştırdığımız yazılımı tekrar çalıştırıp bir scan yaptıralım. Bu yazılım görmüyorsa desteklemiyor demektir. Yani bundan çıkabiliriz. J0323 bir işe yaramadı. Bunun da içinde 67 AB var. Büyük ihtimal tutacaktır. Bakın scan dediğim zaman burada mikron flash'a sahip bedblock'ta 4 yazdığını söyleyen bir ibare görüyoruz. Ama hangi portta takılı ben onu anlamadım. 2 tane birden gösteriyor. Burada üretici bilgileri falan var. Bunlar nasıl değiştiriliyor derseniz, şurada default ini dosyası var. Bunun içerisinde değiştirmişler. Burada bazı parametreler var. Belki bunlar değiştirilerek farklı sistemlerde gerçekleştirilebilir. İşte vendor ID'nin rakamsal karşılığı, ürün ID'sinin rakamsal karşılığı.
Burada bakın parlak lemur yazmış adam. Gel de kafa atma yani. Benim vendor'ım Lexar. Bir de kapasitesi görüyorsun ki diskin biçimlendirildikten sonraki ismini de değiştirebiliyorsunuz. Burada bazı binary dosyaları gösterilmiş. Biz bunlara dokunmayacağız. ISO dosyaları olabilir çünkü tahmin edersiniz ki bazı flash belleklerin içerisinde yazılım kurulabilme özelliği var ve o yazılım kurulabilen kısımlarda ayrı bir bölüntüleme oluşuyor. Bu programlar vasıtasıyla o bölüntüleri de aslında silebiliyorsunuz. Şu an bizimki 67 AB şu olması lazım. Bunun içinde bakalım hiç bir ayar dosyası var mı? Şurada var. Mesela buradaki A-data demiş. Direkt orijinal üreticinin adını bırakmış. Mesela bizim üreticimiz var mı? Yok. Peki bakalım artık neyle karşılaşacağız? Çalıştırıyorum yazılımı. Scan USB diyorum. Şu anda hangi porta takılı ben açıkçası çok emin olamadım. İşte söylediğim U-Disk imaj burada. Port 2 sağlanmış. Gördüğünüz gibi bir çakılı kalırken 2 sorunsuz bir şekilde halletti. Yani aslında bizim aygıt 2'ye takılı. Bir nevi secure erase yaptık. LED control board ile sanırım aygıtı da buldurma şansım vardı ama şu an LED kontrol ile bul dediğimizde bu şekilde bir ışıma yapmakta. Parola konabiliyormuş. İstemiyorum ben parola koymak falan. Hub'ı bir resetleyelim ve tekrar scan edelim. Bu sefer bir numarada olduğunu söyledi. Demin hub bir öbür porta takınca iki liste birden gösteriyordu. Şu anda aygıt bu. Tekrar LED board'u bul dediğimde ışık yakarak kendini söylüyor. Buradan sonrası artık Start Space K'ye basmak. Bütün blokları sileceği için uyarı vermekte. Bu arada aşağıya da size göstereyim. Burada 3267A'nın driver'ını kullanacağını söylüyor. Burada da Factory Driver and Hub işaretleyelim bakalım. Ne değişecek? İşleme başlattık. Bir şeyler yapıyor şu anda. Işık sürekli yanıyor. Göz kırpıyor. Birkaç kez yanıp sönüyor. Bir şeyler oluyor yani. Veri trafiği var. Ve şu anda bizim dosyada yazan detaylar burada görülmeye başladı. Yazılım tekrar flashlanıyor sanırım. Sürekli göz kırparak çalışıyor. Yazma işlemi sürüyor. Factory Driver dediğimiz için sanırım low level format atıyor. Eğer böyle bir ihtimal var ise uzun sürecektir. Bu yüzden bir pause yapacağım. İşlem tamamlandı. Gördüğünüz gibi burada flash nereden neyi yazdığını falan gösterdi. Treat running dedi. Treat derken bir görev yapılıyor galiba şu an. Ama ne yaptığını tam bilmiyorum. Işık konusunda sürekli yanıyor. İşlem bitmiş ve geçmişe gözüküyor. Burada yeşil ve mavi yanıyor. Disk yönetimine geldiğimizde ise burada hafızanın şu anda ayarladığımız gibi burada karşımıza çıktığını görüyoruz.
Aslında flash bellek hazır ama bir harf atanması gerçekleşmemiş. Buna stop diyelim. Tekrar tara diyelim. Hatta şuradan hub'ı bir resetleyelim. Program tepki vermedi gibi. Bir de burada 3267 ve 2.5 var. Bununla tarattıralım. Durum hazır. Seri numarası, Micron çip, Mercury ve yazma korumasının olup olmadığını burada görebiliyoruz. Şimdi bundan bir çıkalım. Flash belleği kullanmaya çalışalım. USB 3 porta takalım. İşlemden önce sadece USB 3.0 portta çalışan aygıt şu anda USB 3.0 portta gözükmemektedir. Yani yapılan firmware aslında eski bir USB 2.0 ile aynı konuma getirmiş durumda ve sadece USB 2.0'da çalışıyor. Eski adı buydu mesela. Gördüğünüz üzere Ensatek Solutions USB Drive olarak USB 2.0'da çalışmakta şu anda aygıt. Aygıt yöneticisi içerisine bakalım. Kullanamaz hale gelmiş bir flash için en azından USB 2.0'da da olsa kullanabileceğiz. USB Ensatek Solutions 16 GB gözüküyor. Üreticinin Lexar olduğunu da bize gösteriyor. Desteklenen sürüm 2.10. USB 3.0 aygıtı 2.0 portuna bağlı diyor. Peki çıkartalım. .3.0 portlarda tepki vermemekte. Burada çalıştı galiba. Evet, USB 3.0'da şu anda aygıtımız çalıştı. Harika. Hemen bir disk yazma okuma testi gerçekleştirelim. Normal bir lineer okuma yapalım. Yani USB 3.0 olsa da aslında öyle 45-50'lerde çalışan bir bellek olmadığını söylemiştim. USB 2.0'ın üzerinde dolaşan hızlara sahip ama sınırında, yani çok yakın USB 2.0 hızına. Burada gördüğünüz üzere 36-35 bandında geziyor. Mesela şimdi bunu çıkartıp 2.0'a takacağım. Ve testi tekrar edeceğim. Bu sefer maksimum değerde gördüğünüz üzere 33'e kilitlenmiş durumda. Yani 2-3 MB için USB 3.0 flash bellek demişler diye söyleyebilirsiniz. Tabi aslında fark daha çok yazma hızında ortaya çıkabilir. Tabi bunu test edebilmek için üzerindeki dosyaların silinmesi lazım. ...2936 ile silme yaptı ve hata verdiğini söylüyor. Bunu biz benchmark'ta yapmaya çalışalım. Tabii üzerinde bir biçimlendirilmiş alan olduğu için
herhangi bir şekilde test gerçekleştiremez. Bunu yapabilmek adına üzerinde bulunan birimi silerek ham versiyona dönüştürüyoruz. Ve bu işlemin ardından yazma testini artık gerçekleştirebiliyor. Secure Erase yapılmadığı için içerisinde de Raspberry Pi'de kullandığımız bir Windows 10 imajından kalan birçok irili ufaklı sıkıştırılmış dosya yer aldığından eğri son derece eğri büğrü çıkmakta. Zaten flash eski bir flash. Halihazırda birkaç senedir yıpranmış durumda. Bu da yani hücrelerin yazma okuma performansında düşüşler söz konusu olabilir. Bu sefer File Benchmark'taki bir atanmış hard disk üzerindeki testi burada gerçekleştiremiyoruz. Okuma hızını skanda aşağı yukarı görebiliriz. 33 sınırının üstüne çıkamıyor gördüğünüz gibi. Şimdi USB 3.0 portta atanmış bir hard disk şeklinde, ama yine de buraya tıkladığım zaman içine bir disk yerleştirin diye uyarı veriyor nedense. Peki biz bir okuma testi yaptıralım. Gördüğünüz gibi 36'lara tırmanıyor USB 3.0 portu üzerinde. File benchmark'ı da yapabilir miyiz? Yapamıyoruz. Çünkü burada biçimlendirilmiş bir yer görünmüyor. Diski tekrar bir biçimlendirelim. Kapasite bilinmiyor diyorsa bir hata olmuş. Temassızlık olabilir 8 adet pil üzerinde. USB 3.0 olarak FAT32 ile biçimlenmiş olan diski ben tekrar NTFC ve 8K'ya dönüştürmek istiyorum. SSD Z Beta üzerinde test yapmıştık. Yine 30 MB seviyelerinde değerler görüyoruz. Şimdi Add to Disk Benchmark ile test yapalım bakalım. Evet, testimiz devam ederken 38 MB maksimum değer olarak sanırım göreceğiz. Daha üstüne çıkabileceğimizi sanmıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi 550'de sabitlendi. Bu flash belleğin kapasitesi bu. Daha yüksek bir değer sunamayacağı ortada. USB 2.0 olarak kullanırsanız simetrik okuma ve yazmayı garantileyebiliyorsunuz. Tabi 30 küsür değil, 20-25 küsür bu söylediğim durum. Bunun dışında başka bir markanın USB 3.0 belleği tabii ki çok daha hızlı olabilir. Zaten artık 3. neslin yeni versiyonları çıkmaya başladı. Onlarda çok daha üst hızlar görebileceğiz. Bu videomuzda kullanılmayan